Arkadaşlar, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bu videomuzda F4E Phantom savaş uçağımızı Cold and Dark yani soğuk başlatma prosedürünü ele alacağız hep birlikte. Kanalımdaki ilk videosu olacak F4'ün. Bu yüzden heyecanlıyım. Bayağı analog bir uçak, eski nesil bir uçak olmasına rağmen efsanevi bir uçak. Baba Phantom lakabıyla biliyoruz zaten kendisini. Bu uçağın iki tane başlatma prosedürü var arkadaşlar. Benim öğrendiğim biri harici güç ünitesi kullanarak, yani Grand Power kullanarak, biri de kartuşla denilen bir sistem. O da scramble durumlarında, acil durumlarda hemen uçağın kalkış yapabilmesi için kullanılan bir sistem, ama biraz riskli, motor yangınlarına vesaire sebep olabilen bir sistemmiş. Biz bugün Grand Power'la bu uçağı nasıl cold and dark başlatacağız. Biraz detaylarına indim. Öğrendiğim kadarıyla size de aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle yapmamız gereken Jester AI menü açmak. Jester denilen bir sistem var uçağımızda. Heatbuller böyle bir sistem yapmış. Uçağın yapımcısı olan şirket. Default tuşu A tuşu arkadaşlar. A tuşuna bir sefer bastığınızda bu şekilde bir Jester AI menü geliyor arkadaşlar. Buradan Chef Chief'i açtığımız zaman Grand Crew yani Example Power Connect diyoruz ve A'ya uzun basılı tutup Gesture AI menü kapatıyoruz. Uçağımıza şu an harici güç bağlandı, kablo bağlandı. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde. Uçağın dışında da merdivenleri, motor havalıkları vesaire pitot uçları kapalı geliyor. Bunları da açmak için şuradan bakın kaskımız var. Sol tık yaparsanız bir sefer bunlar kalkacaktır. Bakın kalktı. Diğer pitot havalıklarındaki şeylerle kalktığını görebilirsiniz. Yapmamız gereken jeneratör anahtarlarımızın konumuna bakmak. Burada bizim jeneratör anahtarlarımız var. Bunların kapalı olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Şu an ikisi de off pozisyonda. Daha sonrasında şu sol arka tarafta bizim şurada görmüş olduğunuz dispense programımız var. Bunun normalde olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Flare'da değil. Normalde olacak. Daha sonrasında bakmamız gereken gaz kollarımızın kapalı, yani rölantide olduğuna, rölantide değil aslında, sıfır pozisyonunda olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde iniş takımlarımızın bu şekilde aşağıda olduğunu kontrol etmemiz lazım. Daha sonrasında Example Store Emergency Jettison düğmemizin, yani şurada bulunuyor kendisi, bunun basılı olmadığını, bu şekilde dış pozisyonda olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Missile Jettison, yani şuradaki Jettison düğmemizin off'ta olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar, bu şekilde. Bunu da kontrol ettikten sonra silah pylonlarımızın şurada bulunuyorlar. Bunların arm'da değil safe'de, yani off pozisyonda olduğuna bakarsak yeterli olacaktır bize. Pitot tüplerimizin, pitot heatlerimizin kapalı olduğuna buradan bu şekilde bakabiliriz. Ana akü şartellerimizin şurada bulunuyor iki tane, bakın. Bunların kapalı olduğuna dikkat etmemiz lazım. Bunların da kapalı olduğunu gördük. Daha sonrasında flaplarımız bakın burada bu şekilde kapalı. Nolger'larımızın bu şekilde kapalı olduğunu dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde burada bakın flaplarımızın yeri var. Tam burada. Flapların default tuşu F. Bu şekilde bakın bastığım zaman bir tık indirdi. Bir sefer daha bastım. Fullledi şu an. Bunun haricinde sol shift F basarsanız da kapatacaktır. İki kere sol shift F yaptığınız zaman. Daha sonrasında şu sağ taraftan formasyon ışıklarımın tam şu alt kısımdan, bakın şu an medium herhalde, birazcık şöyle çektiğim zaman kapattığını görebilirim. Formasyon ışıklarım bu şekilde. Motor çalıştırmadan önce bakmamız gerekenler kaldı. Bunun için şuradaki
motor jeneratörlerini extended power'a yani harici güce getirip uçağıma güç veriyorum. Bu şekilde uçağıma güç geldiğini gördüm arkadaşlar. Jester burada alignment ister misin diyor. Hani full alignment deyip alignment ettirebilirsiniz veyahut da kendi kararınıza kalmış. Ben şimdilik full diyeceğim. O alignment edecektir. Ondan sonra şöyle bir joystick'i kaldırırsak bakın şurada bir tane şöyle sola doğru yatırayım. Kol var. Şurada görmüş olduğunuz bu bizim pedallarımızın ileride veyahut da geride olmasını sağlayan kol. Buna şöyle basabilirsem şu şekilde pedalları ileride veyahut da geride ayarlayabilirim. Daha sonrasında pilotumun veyahut da kendimin koltuğunu ayarlayabilirim. Şöyle şu tuşa basarak şöyle yukarıya şöyle de aşağıya doğru. İniş ve kalkışlarda bunun yukarıda tercih ediyorum ben genelde. Çünkü burada hadımdan pistimi veyahut da inişte pistimi güzel bir şekilde görmemi sağlıyor. Daha sonrasında şimdi kokpitimi soldan sağa doğru kontrol edebilirim. En solda burada gyro switch'im var. Bunun normda olduğunu kontrol ediyorum. Daha sonrasında burada volume sesi var. Bu ne oluyor? Benim AIM-9'umun ses seviyesini aslında ayarlıyor. Bunu şu an için low'a çekeceğim. Haktan sonra veyahut da kalkış öncesi bunu fullleyebilirim. Daha sonrasında bunu ayrıldıktan sonra tam şu üst kısımda şurada bir switch var. Bu da kanatçıklarımın küçük kanatçıklarımın switch'i. Bunun normda olduğunu şu şekilde kontrol edebilirim. Slot alright diye geçiyor bu. Şu kanatların üzerinde küçük kanatçıklar var. Onları kontrol etmemi sağlıyor. Daha sonrasında buradan devam ediyorum. Burada flare'da değil normalde olduğunu görüyorum. Chef Flare Dispense programımın. Daha sonrasında burada yakıt transfer switch'imin normalde olduğunu kontrol ediyorum. Burada air refuel kapağımın yani havada yakıt ikmal kapağımın kapalı olduğunu kontrol edebilirim. Daha sonrasında şuradaki 3 tane stabilizasyon switch'imin kapalı olduğunu kontrol ediyorum. Bunları motorda çalıştıktan sonra açacağız zaten. Daha sonrasında buradaki boosterlarım var benim. Boost pumplarım. Bunları test etmem gerekiyor. Onların da test switch'leri burada. Şöyle basılı tutarsam sol boost pump'ım 30-30.5 psi'ye gelecek. Normal değerlerde olduğunu gördüm. Daha sonrasında diğer right booster'a geçtim. Onu şu an tam göremiyorum ama büyük ihtimal o da 30.5'ta, evet 30.5 psi'da olduğunu gördüm ve bunu da bıraktım arkadaşlar. Daha sonrasında burada benim ILS ve war frekansımın olduğu kısım var. Şu an ben İncirlik hava üstündeyim ve 0.5 pisti için ILS frekansının 109.30 olduğunu biliyorum. Şu alttaki geniş ve üstteki daha dar switchlerle bunu değiştirebilirim. Şimdi sol tık yaptım, 109'a getirdim. Buradan da sağ tıkla 30'a getiriyorum. 109'a 30 olduğunu gördüm. Daha sonrasında burada bakın bir tane War Marker test tuşu var. Buna basılı tuttuğum zaman şuradaki marker beacon ışığının kırmızı yandığını gördüm. Yani doğru frekanstayım. ILS'im çalışıyor. Buradan da bunu istersem takan, istersem War takan yani ILS takana getirebilirim. Şuradan da aynı şekilde ayarlayabilirim. Ben sadece takana getirmeyi tercih edeceğim. Daha sonrasında course'umu 0.5 pisti için 50 veyahut da 49 olarak buradan ayarlayabilirim. Şöyle getirdim. Daha sonrasında burada tabii ki takan ayarlama kısmım var. Bunu TR moda getireceğim. 0.5 pisti için daha doğrusu İncirlik pisti için 21x olduğunu biliyorum. Takan channel'ının kanalının şu an doğru. Bunu test de edebilirim. Şöyle sesini açarsam birazdan dit dit diye ötmeye başlayacaktır. Burada drag cut dediği bir kol var. Bu da benim paraşüt kolum. Yani şöyle F2'den gösterecek olursam tam kuyruğumda şu kısımda paraşütlerim bulunuyor. Bunu çekersem paraşütleri açar.
Bunu çekmemeye dikkat edin. Piste iniş yaparken teker değdikten sonra açmanız önemli bunu. Bunun bu şekilde kapalı olduğunu kontrol ettim. Daha sonrasında yine burada şu kısımda benim hava frenlerimin, speed breaklerimin olduğunu görüyorum. Bunları kontrol edebilirim bu şekilde. Daha sonrasında hemen şu kısımda anti-ice'ımın normda olduğunu görebilirim. Motor anti-ice'larımın. Onun hemen yanında da benim antenimin yukarıda olduğunu kontrol ediyorum. Herhangi bir şey olmadığını gördüm. Daha sonrasında burada hemen bunların üst kısmında anti-skid ışığımın yandığını görüyorum. Şimdi anti-skidimi kontrol edeceğim. O yüzden önce anti-skid'i on konuma getirip ışığın söndüğünü kontrol ediyorum. Daha sonrasında hemen şurada şunu kaldırırsam bakın burada Emergency Quick Release denen bir mandal var. Bu da benim select jetsam gibi bir şey aslında. Buna bastığım zaman bütün yakıt tankları, silah sistemleri vesaire atar uçak. Bunu burada şöyle basarak kontrol ediyorum ve anti-skid'imin devreden çıktığını görüyorum. Daha sonrasında off pozisyona alıyorum tekrardan anti-skid'imi. Daha sonrasında burada taxi light'larım ve landing light'larımın olduğu kısmı görüyorum. Şu an taxi light ve landing light'larım kapalı. Daha sonrasında emergency brake şu an çektim. Şu an kapattım. Bunun kapalı olduğunu kontrol ediyorum. Canopy jettison kolumun şu an normal pozisyonda olduğunu kontrol ediyorum. Diğer silah sistemlerimin master armlarının kapalı olduğunu, master armamın ve diğer silah paylonların seçili olmadığını kontrol ediyorum. Daha sonrasında şu alt kısımdan geometrimi resetleyip şu kısımdan saatimi şöyle basılı tutup bir sefer daha basarak sıfırlıyorum. Daha sonrasında burada hadımdaki Seeker'ımın cage'e getirip şuradan parlaklığını ayarlayabilirim. Bakın bu şekilde parlaklığını ayarlıyorum. Daha sonrasında buradan indicator'ımı şöyle yukarı aşağı yaparak ortasını getiriyorum. Daha sonrasında buradan sonraki göstergemi ayarlayabilirim, açabilirim. Ya kontrol etmek amaçlı da yapabilirsiniz. Direkt de açabilirsiniz. Zaten motor başlatmaya geçeceğiz. Daha sonrasında tam şu kısımdan motor yangın uyarı ışıklarımı kontrol ediyorum ve çalıştıklarını görüyorum şu an. Daha sonrasında burada şu an total fuel'ımın ne kadar olduğunu görüyorum ve tam şuradaki switch'ten bunu şu şekilde kontrol edebilirim. Doğruluğunu kontrol ediyorum. Daha sonrasında buradan şu yakala kancamın kolu yukarıda olduğunu kontrol ediyorum. Aşağıda olmasını istemiyor çünkü herhangi bir gemiye vesaire iniş yapmıyoruz. Daha sonrasında buradan benim radyo frekansımın, telsizimin modunu TRG moda getiriyorum ve buradan manuele getiriyorum. Daha sonrasında incirlik kule frekansı 360.10 şu şekilde ayarlıyorum. Pardon, şöyle yapalım. 360 10 yaptım ve kule frekansına girdim. Daha sonrasında buradan AFF Master Switch'ini motor çalıştırma yapacağımız için direkt ben standby'a getireceğim. Normalde kontrollerde off'ta tutuyoruz bunu. Daha sonrasında şuradan yağmur şeyini kapalı olduğunu görebilirim. Pito ihtimi kapalı olduğunu görüyorum ama kontrol etmek için de şöyle Jester AI menüyü açıp şuradan Grant Checks kısmına girip Pito diyeceğim ve açacağım. Jester'dan Pito uyarısını aldıktan sonra tekrardan kapatabilirim. Daha sonrasında tam şurada defog tuşum olacak, defog kolum, defog handle. Bunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde koltuk kısmı, ısıtma kısmı veyahut da ön cam kısmına doğru ayarlayabilirsiniz. Buradan da cold veyahut da hot olarak, yani sıcak, soğuk veyahut da ortasını ayarlayabilirsiniz. Hemen onun kısmında benim konsollarımın parlaklığını
ayarlayabildiğim bir switch'im var. Buysa test ettiğim switch. Şu an doğru switch'i kontrol ediyorum. Bütün uyarı ışıklarımın yandığından emin oluyorum. Daha sonrasında bırakıyorum. Parlaklığını buradan bright, medium, dim olarak ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında şu arka kısımdan şöyle biraz geriye geleceğim. Dış ışıklandırmalarımı ayarlayabilirim. Şöyle flash, bright şeklinde. Şu an tam göremedim, tam gösteremedim ama şöyle bir daha eğilirsem, şunların ayarlamasını yapabilirim. Bright vesaire. Daha sonrasında sol alt kısımdan buradan oksijenimi açıp şunu normal oksijen seviyesine getirip buradan oksijen testimi yapabilirim. Oksijenin %0'a kadar inmesini bekleyeceğim. Bu indikten sonra da şu sağ taraftan bakın uyarı ışıklarının yandığı kısımdan low oksijen uyarısını göreceğim ve şu an gördüm. Çalıştığını gördüm ve oksijen testini bıraktım. Daha sonrasında test yapacağız buradan. Bu da nasıl olacak? Ben bunu teste çektiğim zaman maskeden nefes alıp verme sesini duyacağım. Bu şekilde. Gayet güzel çalıştığını anlayabiliyorum bu şekilde. Oksijen testimi de bu şekilde bırakmış olacağım. Daha sonrasında burada Master Creation Reset tuşum var. Buna basarsam diğer uyarıların Master Creation vesaire gittiğini görebilirim. Daha sonrasında şu sağ üst kısımda benim RVR'ımın olduğu kısım var. Buradan Power tuşuna basarak RVR'ımı açıp test edebilirim ve kapatabilirim tekrardan. Ama birazdan motor çalıştırmayı isteyeceğim için ben kapatmayacağım arkadaşlar bunu. Daha sonrasında tam şu alt kısımda şu yeşil şeyin yanında bakın Jetson ışığım var benim. Eğer ki olur da vurulursak vesaire arkadaki benim Wingman'ımla iletişimim kesilirse bunun yandığını görebilirim ve onda da aynı ışık var. O da görebilir. Yatısına hazır olduğumu anlayabilirim buradan. Bunu da test ettiğim zaman normal pozisyonda olduğunu gördüm. Evet, şimdi motor başlatma kısmına geçebiliriz. Şimdi motor başlatmaya geçmeden önce arkadaşlar ben sizlere gerekli tuş atamalarını göstermek istiyorum. Escape Adjust Control'e girdim. Şunu bir sileceğim. Şimdi bizim motor başlatmaya devam etmeden önce şu tuş atamalarını yapmamız gerekiyor. Öncelikle Right Engine Ignition tuşunu atamalısınız bu şekilde. Daha sonrasında şöyle hemen onun üstünde Right Engine Idle pozisyonuna getirdiğimiz gaz kolunu bu atamayı yapmalısınız. Aynı şekilde bir de Left Engine için var. Bunlar da yine Left Engine Ignition ve Left Engine Idle Detent diye bu tuşları atarsanız sizin için iyi olacaktır. Şimdi biraz detayından bahsetmek istiyorum. Önce motor başlatmadan önce bu şekilde Gesture AI menüyü açıp Air Source deyip Connect Right Engine dememiz gerekiyor. Sağ motordan motor başlatmaya başlayacağız. Şimdi şuradaki hortumu bağlayacak bizim uçağımıza. Ve bağladı. Şöyle F2'den de göstermek istiyorum. Bu şekilde hava üfleyicisini bağladı. Şimdi bizim yapmamız gereken ne? Bunu bağladıktan sonra arkadaşlar şuradan Right Engine Master Switch'ini açmamız gerekiyor. Daha sonrasında Gesture AI menü açıp Start dememiz gerekiyor. Ama Start dedikten sonra dikkat etmemiz gereken ne? Şimdi Start dediğimiz zaman burada bizim RPM'in arttığını göreceğiz. Ve RPM'in de onu görmeden motorları çalıştırmamamız gerekiyor. Yani onu geçtikten sonra motor çalıştırmaya başlatabiliriz. Daha sonrasında onu gördüğümüz zaman bizim yapmamız gereken Right Engine Ignition olacak. O da ne oluyor? Şuradaki gaz kollarının hemen arkasındaki şu tuşlar var bakın. Ignition Right Engine diye. Önce buna basacağız. Daha sonra gaz kolumuzu %50'ye getirip idle'a geri çekeceğiz. Bunu yaptıktan sonra da buradaki egzoz gazı çıkış seviyelerine bakacağız. 45 RPM vesaire gelince herhalde 45 RPM sanırsam motor başlatmasının
tamamlandığını görmüş olacağız. Şimdi Start Airflow diyebiliriz. Start Airflow dedim. RPM dikkat ediyorum. RPM'im 10'u geçti. Hemen gelip Right Ignition'a basılı tutuyorum. Bakın bastım ve gaz kolunu şu şekilde %50'ye getirip idle'ı alıp Right Ignition'ı bırakıyorum arkadaşlar. Ve buraya gelip RPM seviyesini izliyorum. %40-45 oldu aşağı yukarı. Evet, şu an sağ motorumuz çalıştı arkadaşlar. Şimdi sağ motoru çalıştırdığımıza göre harici güçten motora engine switch'i alabiliriz bu şekilde. Daha sonrasında Jester AI menüyü açıp stop airflow diyeceğiz. Daha sonrasında connect to left engine diyeceğiz. Ve yine aynı işlemi left engine switch'ini açacağız. Daha sonrasında Jester AI menüyü açıp start airflow diyeceğiz. RPM'e dikkat ediyorum. RPM'im onu geçti ve onu gördü. Daha sonrasında sol ignition kontrolü basılı tutup gaz kolunu %50'ye getirip bırakıyorum ve sol ignition'a bırakıyorum. Daha sonrasında RPM'de gözüm. %40, 45 ve 60'a doğru 65'e doğru gelecek. %60 ve 65 şu an ikinci motorum da çalıştı ve left engine switch'imi hemen getiriyorum. Daha sonrasında right engine'i bir tur kapatıp tekrardan açıyorum. Bunu bu şekilde yapıyor kime baktıysam. O yüzden ben de aynısını yapacağım. Daha sonrasında şuradan Jester AI menü açacağım ama bu yine diyor are you ready for alignment. Bunu yep diyelim. Jester AI menü açıp stop airflow diyeceğim. Daha sonrasında disconnect diyorum. Buradan boruların çıktığını göreceğim. Borular çıktı. Daha sonrasında external power'a gelip disconnect diyorum. Jester AI menüyü kapatıyorum. Motor başlatmamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu kabloyu da çekecek. Onu bekliyorum. Kabloyu da çekti. External power disconnect'i duydum ve motor başlatmayı tamamladım. Motorlarım çalıştıktan sonra şöyle Jester AI menüyü açıp Grand Checks diyerek spoiler activation diyebilirim. Benim hidroliklerimi vesaire kontrol etmemi sağlayacaktır. Şöyle bakabilirsem görebileceğim mi? Evet. Sağ spoilerım, sol spoilerım ikisinin de full olarak o olduğunu gördüm. Buradan air refill kapağımı açıp kontrol edebilirim çalıştığını. Tam burada bakın. Şu an çalışır vaziyette. Kapatıyorum. Ve artık taksiye başlayabilirim. Taksi yapmadan önce de kontrol edebileceğim şeyler var. Onlar da ne? Şurada bakın benim bu kıyafetimin bir şeyi var. Bunu nasıl kontrol ediyorlar ben çözemedim. Buraya bastığınız zaman kıyafet şişiyor diyorlar ama onu pek göremedim açıkçası.
Daha sonrasında takanımı kontrol ediyorum. Takanım TR transmit'te şu an ötüyor güzel bir şekilde. AFF switch'im standby'da. Telsizim TRC'de. Manuelde. Daha sonrasında yer frekansındayım. Kule frekansındayım. Eee, radar altimetremi şu şekilde ayarlayabilirim. Şu kırmızı ışığı göreceğim burada. Bunu bu şekilde ayarlıyorum. Daha sonrasında barometrik altimetremi ayarlayabilirim. 29.92'de. Daha sonrasında buradan case communication'ı resetleyebilirim. Daha sonra tekrardan buradan şöyle reset tuşuna bastığım zaman aktif hale getireceğim. Sol alt B tuşuna bastığımızda şöyle gelip incirliğin altimetresine bakabilirim. 29.72 demiş. Bunu buradan 29.72 ayarlayabilirim. Bu da tamamdır. Ve flaplarımı açabilirim. Şöyle F tuşuna basıp medium seviyesine getireceğim. Bu şekilde açıldığını görüyorum. Daha sonrasında buradan slice'ları aktif hale getirebilirim. Slice'larım out dedi. Kapandı. Şöyle yapacağım. Buradan görebilir miyim? Evet, şu an kapandığını görüyorum. Tekrardan slice'larımı normal pozisyona alıyorum. Daha sonrasında trim vermem gerekecek. Trim seviyesinde buradan kontrol edebilirim. Trim verebilmek için de tuşları bir şöyle gösterebilirim sizlere. Şu görmüş olduğunuz 4 tuş. Trim left nose, nose up ve right wing diye buradan atayabilirsiniz. Buradan aşağıya 3 trim vereceğim. Yani aşağı yukarı burada olacak trim seviyem. Trimlerimi bu şekilde ayarlıyorum. Daha sonrasında stabilizörlerimi kontrol etmem gerekiyor. Jester eğermeni açıyorum. Grand Checks'e gelip buradan stabilizör ayakları seçiyorum. Ve şöyle hareket olmadığının ikazını alıyorum. Üçüne de hareket olmadığını teyit ettiriyorum Jester'dan. Daha sonrasında tekrardan stabilizörlerimi üçünü de açıyorum. Ve burada otomatik pilot FCS'lerimi kontrol edebilirim. Bunu açtıktan sonra gaz kolunu biraz şöyle çektiğim zaman bunun normalde gitmesi lazım. Attitude Hold'u da açarsam şayet bakın şu an sadece Attitude Hold attı. Tekrardan açıyorum. Emergency yatısına basarsam şayet ikisinin de gittiğini görüyorum ve normal olduğunu teyit ediyorum. Daha sonrasında Master Creation Reset'e basıyorum. Buradaki stabilizörleri taksi yaparken yer parçalarına zarar vermemesi için kapatıyorlar mı sanırsam ama ben kapatmayacağım. Seste böyle bir şey şu an için yok. O yüzden bunları bırakıyorum. Daha sonrasında buradaki HUD'ımı cage'e getiriyorum ve aşağıdan bakın buradan radara getiriyorum şeyimi, ama align olmadı sanırsam bu daha. Jason bize söylemesi gerekiyordu. Bunu trim'e alıyorum. Daha sonrasında buradan şeyimi kontrol ediyorum. Cage engage'im çıkarmışım. Buradan bunun parlaklığını da artırıp azaltabiliriz. Radarımız, ekranımızın bu şekilde bunları da ayarlayabiliriz. Şu an gelmedi ama hala. Daha sonrasında taksiye artık aşağı yukarı başlayabiliriz. Şunu da göstermek istiyorum. Adjust Control'den şöyle gelirsem şu Nodger Steering'i unutmayın arkadaşlar. Bunu atarsanız takside tekerlerinizi döndürebilirsiniz. Normalde radarlarınızı döndürdüğünüzde bu şekilde döner. Ama Nodger Steering'e basarsanız bakın burada bastığım zaman tekerleri döndürebilirsiniz. Son olarak da Jester AI menüyü açıp Wheel Chucks diyeceğim, Remove diyeceğim ve takozlarım kalktıktan sonra taksiye hazırız arkadaşlar.
Checks out dedi. Okay, sir, we're good to go. Have a safe flight and disconnect. Disconnect duydum ve şu an hazırım taksiye. Onun haricinde başka yapacağımız bir şey kalmadı. Şunu dispenser'e getirelim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonrası taksi ve kalkışa giriyor. Bu da serimizin bir sonraki videosuna kalsın. Videoyu beğendiyseniz eğer beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.